Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömür Erdem Akkaya. Bugün anlatacağımız konu çift olarak kısırlık yaşıyorsunuz ve erkek kısırlığı faktörü var. Erkekte varikosel var, aynı zamanda sperm kalitesi kötü. Kadın doğum uzmanınız diyor ki gelin tüp bebek yapalım, hemen çocuk sahibi olun. Üroloji uzmanınız da diyor ki önce varikosel operasyonu yapalım, tüp bebekteki şansınız artsın, daha başarılı sonuçlar edinin diyor. Çift bazen kararsız kalıyor burada, ne yapacağını bilemiyor. Tabii ki iki tane doktor farklı şeyler söylemiş, farklı tedavi argümanlarıyla kafası karışıyor çiftin. Sonuçlara bakalım. Peki dünya çapında referans kliniklerde yayınlanan bilimsel sonuçlarda ne gibi sonuçlar çıkmış? Şimdi varikosel olan, sperm kalitesi kötü olan bir çiftin canlı doğumu yakalama ihtimali bilimsel çalışmalarda, makalelerde %25 ila 30 arasında değişiyor. Tabii ki size başarı oranımız %75-80 diyen klinikler olacaktır. Benim baktığım yayınlanan bilimsel makalelerden geliyor. Onları referans alıyorum. Peki %25-30 civarında canlı doğum ne demek tüp bebek sonrasında? Yani siz 3 ya da 4 kere tüp bebeğe girdikten sonra canlı doğumu elde edebileceksiniz. Peki varikosel operasyon uygulandıktan sonra herhangi bir değişiklik olmuş mu? Canlı doğum oranlarında bir artış olmuş mu? Gene yapılan çalışmalarda tabloda gördüğünüz gibi canlı doğum oranlarında %1,5 ila 2 kat civarında bir artış tespit edilmiş. Bu da tabii çok ciddi bir oran. Sizin tüp bebekteki masrafınızı, vakit harcadığınız zamanı azaltacaktır. Düşük oranlarında bir azalma olmuş mu? Düşük oranlarında ciddi bir azalma olmuş. Bu konuyla ilgili birçok yayın var. Yayınların önemli bir kısmında, yani çoğunda diyor ki varikoselektomi operasyonu yapın tüp bebek öncesinde. Tabii ki her hastanın argümanı birbirinden, tedavi argümanı birbirinden farklı. Eğer hastanın yaşı ileri ise genellikle doktorlar tüp bebeğe yönlendiriyor. Neden? Çünkü varikosel operasyonu çifte zaman kaybettirecek. Varikosel operasyonundan sonra sperm kalitesinde en erken düzelme 3 ay önceden olmuyor. Bu süreç bazen 1 yıla kadar devam ediyor sperm kalitesinin artması. Ve diyor ki Avrupa Üroloji Birliği eğer diyor tüp bebek sürecine girecekse hasta, yaşları da ileri ise o zaman hem varikoselektomi yapılsın hem de tüp bebek sürecine girilsin ki birinci denemede eğer başarısız olursa tüp bebek, ikinci denemede hiç olmazsa sperm DNA hasarı onarılmış daha kaliteli bir spermle girsin tüp bebek sürecine diyor. Varikosel operasyonu yaklaşık erkek kısırlığında hemen hemen 100 yıldan beri uygulanan bir tedavi ve erkek kısırlığında önlenebilir tedaviler arasında en sık gördüğümüz durum. Çok basit bir operasyon. Hasta birkaç gün içerisinde günlük hayatına geri dönebiliyor ve yapılan çalışmalarda, bilimsel çalışmalarda gene gösterilmiş ki tüp bebek sürecindeki harcanan maliyetleri, harcanan parayı ciddi miktarda azaltıyor varikoselektomi operasyonu. Genel olarak bu şekilde varikoselektomi ve tüp bebek süreci. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarım.